Etkisizliğiyle sürekli tartışma konusu olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ciddi sınamalarla karşı karşıya. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve özellikle Batı'yı sarsan enerji krizi var. Çözüm diplomasisinin merkezinde duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da merakla bekleniyor. Özellikle Türkiye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Ege ve Akdeniz'de Yunanistan kaynaklı yaşanan gerilimler konusunda net mesajlar verileceği düşünülüyor. NATO ve ardından Şangay İşbirliği Örgütü zirvelerini takiben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da belirleyici ülkelerinden birisi Türkiye olacak. Türkiye'nin dış politikada kendi ajandasını herkese rağmen işletmesi, dünya barışı için attığı adımlar, Amerika sokaklarında da büyük yankı uyandırmış durumda. Central Park'taki görüntüler, Batı medyasının Erdoğan ve Türk fobiye yönelik yaptığı yatırımların, Batılı liderlerin Türkiye karşıtı politikalarının istenildiği kadar başarılı olmadığını da ortaya koydu. Maalesef içimizdeki fondaş medyayı da rahatsız eden görüntüler, samimiyetin yanı sıra Erdoğan'ın dünya siyaseti için ne anlam ifade ettiğini de gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş döndürücü diplomatik temasları devam ediyor. Perşembe günü başlayan yurt dışı gezisi önümüzdeki Perşembeye kadar sürecek. Türkiye, Doğu ile Batı arasında mekik dokuyor. 2 günlük Şangay İşbirliği Örgütü toplantısının ardından Erdoğan ve heyeti cumartesi sabahı Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurul toplantısı için New York'a geldi. Erdoğan'ın bu iki ziyareti ardı ardına gerçekleştirmesi sembolik olarak büyük önem taşıyor. Türkiye'nin diplomatik vizyonu ve dış politika stratejisi daha güzel örneklendirilemezdi. Hep söylene gelmiştir. Türkiye'nin hem doğuya hem batıya açık olması gerektiği vurgulanmıştır. Hatta çoğu zaman bu durum benim pek katılmadığım köprü analojisiyle tarif edilmiştir. Aslında köprü ifadesi ne hoş ne de gerçekti. Türkiye'yi doğunun ve batının arasında kolaylaştırıcı bir rol biçiyordu. Türkiye'yi merkeze almıyordu. Bu nedenle hoş değildi. Ayrıca gerçeği de yansıtmıyordu. Türkiye'nin batıyla doğu arasında köprü olabildiği çok nadir örnekler vardı. Güçlü batılı ülkeler gerçekte Türkiye'nin aracılığına pek ihtiyaç duymuyordu. Ne İslam dünyasına müdahale ederken Türkiye'nin fikrini merak ederlerdi, ne de Orta Asya'ya Türkiye aracılığıyla gidebileceklerini düşünürlerdi. Köprü olmak adına anlatılanların çoğu hikayeden ibaretti. Aslına bakarsanız, batılı birçok ülkenin doğu ile ilişkileri Türkiye'den çok daha geniş ve derindi. Batılılar bilirdi ki Türkiye'nin doğuyla pek bir ilişkisi yoktu ve bir ilişki kurmaya niyeti de yoktu. Kendisi batıya meftundu. Dolayısıyla Türkiye'ye biçilen köprü rolü çoğunlukla göstermelikti. Ve ancak başkalarının çıkarlarına yarayacağı durumlarda kıymet verilirdi. Fakat bugün Türkiye, doğuyla da batıyla da gerçek bir ilişki kurabiliyor. Zaman zaman geriliyor, zaman zaman da karşılıklı çıkar ilkesi çerçevesinde masaya oturuyor. Fakat bu ilişkilerin hiçbirinde başkalarına yaranma çabası yok. Aksine Türkiye artık kendine çalışıyor. Başkalarının ne dediğini de ancak kendi işine geldiğinde önemsiyor. Çünkü Türkiye artık kendi güvenliğini çeşitli eksenlerin güvenliğini indirgeyemeyecek kadar güçlü bir ülke haline geldi. Çünkü Erdoğan, Türkiye'yi merkeze alan bir zihniyet dönüşümünü gerçekleştirdiği gibi devlete ve topluma da bu cesareti aşılamayı başardı. Türkiye'nin kendi ayakları üstünde durabilecek ve kendi çıkarlarını kendi savunabilecek bir aktör olduğunu herkese gösterdi. Bu nedenle Türkiye hem doğuda hem batıda. Kimseyi memnun etmek gibi bir derdi yok. İşbirliği yapanla işbirliği yapabileceğini açıkça ortaya koyuyor. Fakat aynı zamanda kendi çıkarları için sert mücadeleye girmekten de çekinmiyor. Doğu ve batıyı sığınılacak adresler olarak görmüyor. Sanırım gerçek bir uluslararası aktör olmanın yolu da buradan geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son bir hafta içinde 2 ayrı resim verdi ve ikisi de gündeme bomba gibi düştü. Biri Özbekistan'dan, diğeri New York'tan. Özbekistan'daki fotoğrafta Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün üye ülkelerinin liderleriyle eğlenceli bir sohbette görülüyor. New York'taki görüntülerde Central Park'taki Amerikalılar ve turistlerle fotoğraf çektiriyor ve kısa kısa selamlaşıyor. Bir siyasetçi sadece 2 görüntü üzerinden gündem olur mu? Konu Erdoğan olunca oluyor işte. Kimileri miting yapsa da, günlerce hazırlanıp siyasi açıklamalarda bulunsa da gündem olamazken Erdoğan bir fotoğraf karesiyle bile ülke gündemini sarsabiliyor. Sanırım gerçek liderlikle resmi genel başkanlık arasındaki fark bu olsa gerek. Her iki görüntü de yayınlandığında destekçileri bir anda Erdoğan'ın görüntülerdeki duruşuyla gurur duydu.
Muhalifler de bu esnada bu işe bir kulüp bulmakla meşguldü. Bunda gurur duyulacak bir taraf olmadığını söyleme çabasına giriştiler. Tabii ki gurur duymayabilirsiniz ama bir hakkı da teslim etmek zorundasınız. Tabii ki Erdoğan diğer ülke liderlerini kontrol ediyor falan dediğimiz yok. Ama resim gerçekten çok samimi. Gerçekçi ve Erdoğan'a sahip olmanın rahatlığını aşılıyor. Türkiye'nin dünyada başarıyla temsil edildiğini gösteriyor. Yiğidi öldür ama hakkını ver. Daha önemlisi Erdoğan'ın her iki görüntüde de yani hem Semerkant'ta hem de New York'ta aynı duruşu sergilemesiydi. Samimi, içten, rahat, babacan ve etkileyici. Bir miting sonrasında nasıl camdaki bir teyzeye eliyle işaret edip çay var mı diye soruyorsa, Şangay'daki devlet başkanlarıyla da aynı samimiyet dilini tutturabiliyor. Central Park'taki turistlere de kendini hiç bozmadan aynı duruşu sergileyebiliyor. Türk siyasetinde rakipleri tarafından defalarca taklit edilmeye çalışılan ama bir türlü aynı başarıyı yakalayamayan, gecekondu ziyaretlerinde nasıl bir samimiyet varsa, bu hafta yayınlanan iki resimde de aynı samimiyet ve rahatlık vardı. Rakipleri gecekonduyu ziyaret ederken, ayakkabıyla girerken, bir yabancı büyükelçi karşısında bile ezilip büzülürken, Erdoğan her iki sahnede de dik ve dostça bir duruş ortaya koyabiliyor. Bence asıl büyüsü de burada. Türkiye'den Erdoğan'ı yurt dışına seyreden bir vatandaş, ülkesini temsil eden liderin güçlü duruşundan ve etkileyiciliğinden emin olabiliyor. Hikaye bundan ibarettir ve bir Türk vatandaşını gururlandırması için yeterlidir. Birleşmiş Milletler'e seslenişi dikkatimizi çekti. Bugün Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak. Biz de geziye katılan gazetecilerle beraber yakından takip edeceğiz. Size de buradan aktarmaya çalışacağım. Ama seyretmenizi de tavsiye ederim. Aynı duruşu o kürsüde de ortaya koyacaktır. Dünya beşten büyüktür diye haykıracak ve daha adil bir dünya mümkündür diye seslenecektir. Central Park'taki Ukraynalı'nın umudu olduğu gibi ezilmiş ülkelere de umut olmaya çalışacaktır. Erdoğan'ın siyasetini biraz da bu noktadan anlamakta fayda var. Peki sizce Erdoğan nasıl bir lider? Gelecek seçimlerde kendisine oy verecek misiniz? Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmalı mı? Kıbrıs konusunda neler yapılabilir? Görüşlerinizi bekliyoruz. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.